Müjdemi isterim arkadaşlar. Hani buralar sizin sandalyenizi, masanızı, şezlongunuzu, istediğinizi getirip de denize girebileceğiniz alanlar. Arkadaşlar Şile'ye gelip de bir tane kamp alanına yer vermemek olmaz. Çok ince kumlar var, berrak ve serin bir denizi var. Çok güzelsin. Takipçiler genelde soruyor Erdoğan Bey. Yani 500 lira, 600 lira bir plaja giriş çok diyorlar. Sizin için söylemiyorum. Evet. Her yerde ortalama. Bu politikanın sebebi nedir? Hemen kumlanıyor ama su pırıl pırıl, tertemiz. Yine güzel ve sıcacık bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Geçen hafta biliyorum İstanbul dışına çıkıp özel bir yer tanıtacağımı söylemiştim ama hava koşullarından dolayı ne yazık ki böyle bir çekim gerçekleştiremedim. Ama bu hafta yorumlara da sıkça bırakılan, tanıtmamı istediğiniz bir yer var ki İstanbul yakınlarında. Sizi oraya getirdim. Şile'deyim. Hangi saatler açık olduğunu öğreneceğiz bu plajların. Menü fiyatlarına bakacağız. Konaklama fiyatlarına da yer vereceğim. Şile'nin bilinmeyen taraflarını beraber keşfedelim. Arkadaşlar Aqua Beach'in önündeyim. Yukarıdaki girişten giriyorsunuz. Arabanızı otoparka sokmak zorunda değilsiniz. Normal Şile'de bir mahalleye bırakıp yürüyerek de bu yolu inebilirsiniz. Bu sınırlardan içeri girerseniz otopark ücreti var. Tüm gün fiyatı bu. 300 lira. Minibüse kamyonet giremez diyor. Karavan girebiliyor mu? Hayır. Karavan da giremiyor değil mi? Yani konaklamasa bile giriş yapamıyor mu sahili Hafta kullan? arası yine yardımcı oluyoruz, hafta sonu olmuyor. Tamam. Otopark açılış saati. Kamp alanı değildir zaten. Bu uyarıyı vermişler. Mangal ve ateş yapmak yasak, gürültü yasak, çadır kurmak yasak. Bunlar zaten kıyı kanununda artık var. Çadır kurulmuyor biliyorsunuz. Giriş ücretleriyle ilgili şimdi bilgileri de alacağım. Şu ileride Ada Beach varmış arkadaşlar. Oraya kadar gitmeyeceğim ben. Aqua Beach. Yanında bir tane Uzunkum Halk Plajı. Biraz ilerisi de şu ilerideki de Eşek Adası'ymış arkadaşlar. Şimdi gelin Aqua Beach'e doğru yavaş yavaş girelim. O rampayı biraz indikten sonra zaten Aqua Beach'in girişine geliyorsunuz. Böyle güzel, sevimli bir giriş yapmışlar. Ben buradan içeri gireceğim. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Bakın şöyle çok güzel bir gölgelik alan oluşturmuşlar. Çok sevimli. Her yerde bol bol Aqua Beach yazısı. Şile Uzunkum plajı sınırları içinde yer alıyor Aqua Beach. Çok ince kumlar var. Berrak ve serin bir denizi var. Belki de Şile'nin en berrak denizi bu, sahili. Mavi bayraklı olması çevre ve temizlik konusunda yüksek standartlara sahip olduğunu gösteren kriterlerden bir tanesi. Bu güzel bir detay. Gerçekten plaj çok temiz. Giriş ücretleri hafta içi hafta sonu değişiyor mu? Değişiyor. Hafta içleri 700 TL, hafta sonları 900 TL. Kişi başı bir giriş ücretimiz var. Kişi başı. Bu ücretlere şezlong, şemsiye ve ortak kullanım alanları dahil oluyor. Localarımız 6000 TL. Yine giriş ücretlerine ek oluyor locaların ücretleri. 6.000 lira. Evet. Kaç kişi kullanabiliyor maksimum? 6-7 kişiye kadar alabiliyor. Evet, bu gölge karşıdaki değil mi? Gölgeli Aynen. localar Evet, bunlar. Onlar içerisinde meyve tabağı, çerez ve soft içecek kovası ikram. Ha, öyle mi? Evet. Soft içecek kovası derken Aynen. alkolsüz. Alkolsüz. Kaç çeşit? 4-5 çeşit. Şu yaştan 10 yaşa kadar ücretsiz oluyor. 10 yaşa kadar. Evet, 10 Çok yaşa güzel. kadar ücretsiz. 10 yaşından sonra tam ücretine Tam ücret, alınıyor. aynen. Yani her parayı veren girebiliyor mu? Yok, hayır. Aile koşuluyla Aynen. girebiliyorsunuz. Dışarıdan yiyecek, içecek getirebiliyor mu? Hayır, Müşteri kesinlikle. getiremiyor. Her şeyi buradan Evet. karşılayacak. Evet. Bu plajı diğer plajlardan ayıran bir özellik var mı? Böyle sen tecrübe etmişsindir biraz. Avantajları. Şöyle, burası biraz merkezi olmadığı için, yani merkeze biraz uzak, Evet. ulaşılabilir bir yer değil. Yani herkesin gelebileceği bir yer değil. Çünkü gelenler genelde merkezde oluyorlar. Evet. Burası daha nezih bir yer olarak. Biraz daha sakin Aynen, tatil sakin, yapmak isteyen aileler kesinlikle. için. Bilenlerin geldiği genelde. Evet. Ama yollar düzgün. Çok da Aynen. uzak Yok, değil çok merkeze uzak, değil mi? 10-15 dakika. Ama Evet. genelde toplu taşıma araçları merkezde bıraktığı için hani gelenler günübirlik gelenler merkezi tercih ediyor ve yoğunluk oluyor merkezde. Evet. Burada yoğunluk biraz daha az, sakin, daha nezih bir ortam oluyor. Hafta sonlarımız bazen full oluyor. O yüzden Evet. full olduğu zamanlarda bekleme listesi yapıyoruz. Boşluk oldukça yerleştiriyoruz. Kaç şezlong var biliyor musun? Ortalama. 350-400 tane. Merkezden buraya peki dolmuştu, minibüslü gibi avantajları var mı Şile'den? Minibüsler var. Minibüsler var, gelebiliyor. Evet. İstanbul'dan kaç numara geliyor Şile'ye biliyor musun? 139T. 139T. Nereden 130. kalkıyor bu? Avrupa Anadolu yakasıdır bu. Tepe üstünden kalkıyor, bir de Üsküdar'dan kalkan var. 139 ve 139A olmak üzere iki tane.
Çok teşekkür ederim. Aqua Beach'e girer girmez sol tarafta restoran kısmını görüyorsunuz. Bu tarafta da soyunma kabinleri ve duş alanları var sanırım. Burada yine böyle butik bir bölme yapmışlar. Ben şimdi plaja inmeden önce size şöyle kısaca tanıtayım buraları. Kolay gelsin. Bakın ekipmanını, giysisini unutanlar, kirlenenler buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Hemen burada tuvaletler var. Burada hemen duşakabinler, soyunma alanları. Çok böyle içeriği insanları çekmeyeyim. Evet, çok güzel yapmışlar burayı arkadaşlar. Bakın içerideki atmosfer oldukça şık duruyor. Burada rahat hissediyorsunuz. Çok güzel böyle doğal bir şekilde duşlar yapmışlar buraya. Oldukça da yeşillendirmişler. Gayet de keyifli görünüyor. Ben şöyle tuvaletleri de göstereyim arkadaşlar size, bakın. Fırsat buldukça gösteriyorum. Güzel, tertemiz. Fiyatlara yer verelim mi sakıncası yoksa? Memnun. Tamam, merhaba. Buranın kendi özel Kumaşı. kumaşı, Evet. kendi ipleri. Ne kadar örneğin bu efendim? 1750. 1750 lira. Mesela bu ne kadar? Şöyle O 4000 lira. Bu tamamen el yapımı. 3000-3500 arası değişiyor. değişiyor. Sen burada terlikler de varmış sanırım. Evet, böyle plaj terliği. Bunlar ne kadar mesela? Bunlar 850. 850 lira, tamam. Güneş kremi falan da var burada. Şunlardan satıyorsunuz herhalde. Bunlar ne kadar? Onlar da 750. Evet, Şort ve bikiniler değil mi? Evet. Ne kadar mesela bikiniler, ortalama şortlar? 1900 lira. Evet, Onlar da 850. 850 lira. Çok teşekkür ederim. teşekkür Sağ olun, kolay gelsin size. Şöyle ben bir restoran bölümüne geçeceğim. Restoran bölümünden menü fiyatlarına bakmak istiyorum. Kahvaltıları vesairesi var. Böyle avokadolu tarifler var. Pizza var. Salata, atıştırmalıklar. Şöyle kare kodu okutarak menüye de ulaşabilirsiniz. Burada içecekler var. İçecek fiyatlarına böyle göz gezdirebilirsiniz. Çay fiyatı. Cumartesi günleri eğlenceler de oluyormuş burada. Ama muhtemelen işte DJ performansı, dans, parti günleri vesaire yapıyorlar. Evet, şöyle yavaş yavaş plaja doğru inelim arkadaşlar sizinle. Ben oldukça heyecanlandım. Buraya gelince böyle bir enerjim de arttı benim. Gerçekten şey görünüyor, yani güzel görünüyor. Böyle bakımlı, derli toplu görünüyor. Dağınıklık yok. Yani burası kalabalık olsa da atmosfer kalabalığı çok böyle hissettirmez gibi bir yapısı var. Yani evet, şezlong sayıları fazla ama şezlongları böyle dip dibe yapmamışlar. Bu benim için çok önemli bir detay. Dip dibe yapmamaları, şu kullanılan şemsiye türü, ahşap platformlar buranın kalabalığını böyle çok yukarıdan baktığınız zaman hissettirmeyecek türden dizayn edilmiş bence. Hemen bu sınırla kapatmışlar burayı. Ben buradan şöyle yavaş yavaş iniyorum. Bakın ne kadar güzel. İleride bir manzara var. Oraya doğru yürüyeceğim. İnanılmaz güzel bu tarafa doğru. Evet. Şimdi buranın sahili uzun olduğu için dolayısıyla yan yana birçok işletmeyi görebilirsiniz. Şu manzaraya bakar mısınız? Evet, denize doğru yürüyelim. Bakın. Deniz bir anda derinleşmiyor arkadaşlar. Kumsal, çakıl yok. Çok rahat bir şekilde burada denize girebilirsiniz. Bakın, su pırıl pırıl. Şile'de sahiller genellikle kumsal ve uzun. Birkaç kilometreyi bulabiliyor sahiller. Yan yana birçok plajı görebilirsiniz. Tabii tercih sizin. Ben böyle hani biraz daha derli toplu, ailecek gelip rahat edebileceğiniz beachleri falan tanıtmaya çalışıyorum size. Ona göre kendi tercihinizi verebilirsiniz internetten de araştırıp. Şu ana kadar İstanbul'da gördüğüm en uzun sahillere tanık oluyorum. Bu açıdan Şile avantajlı bir yer. Personeller dolaşıyor. Bir isteğiniz olursa personeli söylüyorsunuz. O bulunduğunuz yere getiriyor. Hani olabildiğince alanın içinde gezmeye çalışıyorum ki plajın içinde tüm detayları biraz gösterebilmek için. Can Kurtaran'ın bulunduğu bölüm burası. Evet, Aqua Beach'ten çıktım. Hemen bu yan taraftaki halk plajına girişler ücretsiz ama şezlong fiyatını merak ettim. Onu bir soralım. Evet, halk plajını görüyorsunuz. Oldukça geniş. Yine her yere çöp konteynerlarını koymuşlar, bidonlarını. Etraf çok kirli görünmüyor, temiz görünüyor. Sadece kum üstünde oldukça fazla sigara izmariti var. Bu biraz görüntüyü bozuyor. Ne yazık ki can sıkıcı.
Bakın oldukça geniş bir plaj. Girişler ücretsiz. Evet, burada bir görevli var. İleride hemen soyunma kabinleri var. Soyunma kabinleri ücretlidir. Şezlong müşterilerine aittir diyor. Burada çadır falan da kurmuşlar ama burada saat 9.30'da 19 arası çalışıyormuş burası. Kolay gelsin. Uzun kum plajı burası. Uzun kum plajı. Evet. Heh, Kum beach burası. kum Sevil. beach, tamam. Girişler ücretsiz ama şezlonglar ne kadar Sevil Hanım? Hafta içi hafta sonu fark etmiyor bizde. Tamam. 500 liradan veriyoruz. Takım halinde 2 şezlong, 1 şemsiye 500 lira. Hafta içi hafta sonu aynı. Üzmemeye çalışıyoruz gelen misafirlerimizi. Zaten hani 50 kilometre gelip o sıcakta burada nefes almak isterken onu ne kadar rahat ettirirsek ve Ay, yaşayın gönderirsek işte. o kadar Heh, artı bir aynen. şey. İşte anne çocuklarıyla bir gece önceden böreğini yapıyor. İzin veriyorum ben. Ha, yesinler dışarıdan yani yiyecek içecek. Ya, Üzmüyorum. Yani süpersiniz. çünkü anne bir gün önceden işte çocuklarıyla denize gelecek aile. Türkiye şartlarında baktığınız zaman Evet. gerçekten çok halkımız sıkıntıda. Ne yazık ki. Daha aileye yatkın Evet. bizim işletmemiz. Girişler hani herhangi bir turnike veya bir güvenlik önlemi olmadığı için yani partnerli partnersiz gibi bir ayrım Ya yapamıyorsunuz herhalde. şöyle bir şey var ama yani Heh. şimdi 7-8 kişilik bir erkek grubu geldiğinde olmuyor. Hah, evet onu Evet, olmuyor. uzak Yani, ama evet. böyle 2-3 kişi edepli oturan Yani evet yani güzel böyle bir dille zaten Belli görüyor eder. buranın gerçekten burası hafta sonu genelde misafirlerimizden çok çocuklarımızın olduğu bir yer. Misafirlerimizden biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Çöplerini, çöp tenekelerini en azından Temiz ama. atmaları açısından. yine temiz. Biz bir mıntıka temizliği yapmaya çalışıyoruz her yapıyorsunuz. sabah. Bence de sizin söylediğinize katılıyorum. Şile bu anlamda bence daha da el üstünde tutulası bir yer. İstanbul'a yakın. Biz biraz tanıtımını da eksik yapıyoruz. İşte sizde şey mi peki? Hani şu yaşa kadar ücretsiz, şu yaştan sonra ben de indirim. çocuklardan hiç ücret almıyorum. Kaç yaşına ben. kadar çocuk sizin için bir insan? Ya, benim için çocuğu olması ki. Yeterli, almıyorum Ya, diyorsun. evet. Ne kadar Ya güzel. Ben biraz rahat olmamız gerekiyor. Evet, evet. Yani şeye Katılıyorum. inanıyorum ben. Özümüz olduğu sürece biz varız. Zaten dış etkenler, koşullar o özden uzaklaştırıyor ya bizi. Evet. İnsanlarımızı ne yazık O ki. bizim için önemli. Aynen. Onu korumaya çalışıyoruz. Bir de sahil şeridinde herhalde bir Şileli olarak da genelde hep erkeklerimiz, beyler bu işi yapıyor. Ben tekim. Kadın işletmeci Evet, olarak. tekim. Çadır yasak değil mi normalde sahillere? Yasak, Evet. yasak. Evet. Şöyle... Güneşlenmek için açtılar Ya muhtemelen. genel öyle açıyorlar. Genelde de şey değil. Akşam topluyor ama giderken. O yüzden genelde. kalamam. Kamp alanı değil zaten. Aynen. Ama Eylül'de muhtemelen kapanıyor sizde. Deniz de o zaman güzelleşiyor ama gelen olmuyor. Biz onu biraz kaydırmamız gerekiyor bence. Sevil Hanım'ın enerjisi harikaydı. Gerçekten çok anaç, çocukları, gençleri, aileleri seven bir hanımefendi. Gönül rahatlığıyla gelin, halk plajında denize girin. Merkeze doğru devam ettiğinizde arkadaşlar şöyle dar bir yoldan zaten tabela var gösterdim. Oradan içeri giriyorsunuz. Şöyle yine güzel bir koridor bizi karşılıyor. Burada bir görevli arkadaş var yetkili. Giriş çıkışları kontrol ediyor. Böyle buradan içeri giriyorsunuz. Hemen sağ tarafta tuvaletler bizi karşılıyor. Bunu hemen girişe yapmışlar. Tabii bugün pazartesi olması nedeniyle mekanlar çok kalabalık değil. Burada restoran bölümü var. Hemen böyle kapalı alanlar yapmışlar. Şöyle göstereyim. Burada yine gölgelik localar var. Burası da yine kumsalı oldukça geniş bir plaj arkadaşlar. Ferah. Bakın görüyorsunuz şemsiyeleri tabii kapatmışlar. Hemen burası sınır. Yan tarafta başka bir beach daha var. Hani ismi nedir tam olarak bilmiyorum. Bütün beachlere zaten girmem mümkün değil arkadaşlar. Her beach'e göre plajları tanıtmaya çalışıyorum ki ona göre karar verirsiniz gelip gelmeyeceğinizi. Şile'nin Karadeniz'e kıyısı olduğu için deniz hani yazında rüzgarın etkisiyle hep dalgalı olacaktır. Pis bir deniz yok hiçbir zaman. Güzel buralar, temiz bir deniz. Bakın. Müjdemi isterim arkadaşlar. Hani buralar sizin sandalyenizi, masanızı, şezlongunuzu, istediğinizi getirip de denize girebileceğiniz alanlar. Hani bir işletme hizmeti almak istiyorsanız buyurun gelin oturun buraya. Ama almak istemiyorsanız hemen buradaki alanı kullanabilirsiniz keyfinize göre. İleride bakın küçük bir koy daha var. Şu arada. Ağlayan kaya biçin içinde şöyle biraz konfor alanları yaratmaya çalışmışlar. Salıncak var,
puflar var. Burada vaktinizi geçirebilirsiniz. Şurada böyle gölgelik masalar var. Denize karşı yemeğinizi, içkinizi tüketebilirsiniz. Standart normalde girişler 500 TL hafta içi, hafta sonu 600 TL. Şezlong, şemsiye, duş, kabin, WC'den faydalanabiliyor. Sabahtan akşama kadar. Otoparklar tek bir yer. Ne kadar otopark? Restoranımız 300 var. müydü? Yok, 200. 200'dü, evet. Menü fiyatlarınızı da göstereceğim birazdan zaten. Peki şey var mı? Böyle 0-6 yaş ücretsiz, işte şu yaş arası. Çocuklar yanınızda durabilecek yaştaki çocuklardan ücret talep etmiyoruz. Çünkü bazı çocuklar bayağı bir iri oluyorlar. Bakınca Güzel bir sadece yanlarında durabilecek çocuklardan ve insanları birbirlerini rahatsız Rahatsız etmeyecek etmeyecek. şekildeki, Evet. ona dikkat ediyoruz. Yaşın bir önemi yok yani aslında. Kişi çocukla alakalı diyorsun. Engelli arkadaşlarımız onlar bizden oluyorlar. Şehit aileleri, gaziler de aynı Tabii, şekilde. tabii. Harika. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Sağ olsun kapılarını açtı bize. Böyle kısaca yer vermiş bulunduk. Burası da Maşatlık Kültür Parkı Şile'deki. Nedir Maşatlık? Ne anlama geliyor? Aslında eski dilde Yahudi mezarlığı anlamı taşıyormuş. Çok güzel bir manzaraya kurulmuş, güzel bir kültür parkı burası. Şurada Şile İyot restoranı var. Hemen önünde çok güzel minik bir koy var. Sanırım İyot restorana ait burası. Bu güzel bir manzara burası arkadaşlar. Yani hoş görünüyor. Sıradaki plaja gidelim bakalım. Neresi çıkacak karşımıza? Evet, İyot Kafe ve Restorana, Beach'e yukarıdan bakacağımızda neden aşağı inip incelemeyelim dedim ve indim aşağıya. Oldukça küçük, böyle iki taraf ortada böyle bir yol oluşturmuşlar. Hem bu tarafta güzel bir kumsal var. Bakın ileride şöyle küçük bir mağara var. Oraya böyle çadırlar falan atmışlar ama o çadırlar günübirlik atılan çadırlar. Normalde kamp yapmak yasak burada. Buraya da böyle İyot Restoran'ın kafe bölümünü yapmışlar. Böyle kayalık üstüne oluşturmuşlar. Oldukça da güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle açık, tertemiz bir plaj burası. Plaja girişler ne kadar? Yan taraf 400 lira. Yan taraf 400, bu taraf 300. Ha, o şekilde ayırdınız mı? Neden? Hani farkını anlamak için soruyorum, yanlış anlama. Altı tahta olduğu için, üstünde şemsiyeler büyük olduğu için. Ha, biraz daha konforlu bir alan olduğu için. Hafta sonu fiyat değişiyor mu? Bu taraf 600, bu taraf 400. 10 yaştan küçüğü ücretsiz. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu? Yok, dışarıdan yiyecek bir içeceğe getirmek. Yasak. Peki damsız girebiliyor mu? Yoksa sadece kız erkek olmalı mı? Yani erkek almıyoruz. Öyle Yalnız söyleyeyim, yani hafta içi alıyoruz ama çok kalabalık olmadığında. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Fuşa Beach'e giderken Şile'nin bu tarafından sonra bir turnike geliyor karşınıza. Bu alana girdikten sonra otopark ücretli oluyor. 30 dakika ile 2 saat arası ücretsiz. Diğer saatlerdeki ücretler de burada. Yani buraya girdikten sonra bu taraftaki plajları kullandıktan sonra çıkışta bir otopark ücreti ödüyorsunuz. Yani Şile'nin bu tarafı ücretli. Öyle düşünün. Arkadaşlar Şile'ye gelip de bir tane kamp alanına yer vermemek olmaz. Karavancıları tabii ki de unutmadım. Şile'ye ben gelmek istersem bir hafta sonu en azından bir gün kalmak isterim. Bir otelde kalmak istemeyebilirim ama bir kamp alanı tercih edebilirim. O yüzden Nehir Kamping'i seçtim. Reklam değildir. Puanı, yorumları güzel olan bir yer seçmek. Kişi başı 500 lira alıyorsunuz. Bir gecelik ücret bu. Denize mesafeniz ne kadar? Yani nereden maksimum atalım 150-200 metre. 150-200 metre. Kendi sahili var değil mi burada kumsal? Ya halk plajı olarak. İsmi var mı halk plajının? Ha, Ayazma plajının devamı. 0-5 yaş ücretsiz, 5-10 yaş arası yarı ücret, 10 yaş üstü ücrete tabi. Karavanla da gelse de çadırla da gelse fiyat değişmiyor. Aynen, aynen. Evet Doğru. arkadaşlar öyle bir şey var burada. Eğer o gün deniz dalgalıysa kaymakamlıktan yazı geliyor. O gün denize girmeleri burada yasaklıyorlar. Yani hava durumuna göre sahilleri kullanabiliyorsunuz. Hemen ileriden girişimizi yaptım.
Zaten 150-200 metre ileride Ayazma plajının devamı olan halk plajı varmış. Yani kamp alanına çok yakın. Ağaçlık, gölge alan çok. Mesela şu an saat 4-4.30 civarı ve güneşi kesmiş. Tuvaletler var burada. Deposu da var güneş enerjisiyle. Bazı yükseltiler yapmışlar. Çadırlarınızı üstüne kurabilirsiniz. Daha düz bir zemin sağlar size. Bu alanı kapatmış beyefendi daha yeni. Hani insanlar gelip burada rahat bir şekilde sandalyede masasını, yemeğini yesin diye. Kamp alanlarında gölge alanlar elzemdir. Neredeyiz? Nehir Camping'deyiz. Merhaba. Çok güzelsin. Bassak mı zili acaba ya? Bilgi alsak mı karavancılar için? Kapı zili. Şu mu? Bastım. Bir hanımefendi geliyor, bakalım bilgi alabilecek miyiz? Ya sizi oradan buraya kadar da yordum, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. İsim neydi? Aslı. Özgür, ben de memnun oldum. Arkadaşlar, Marmara Şile Kamping karavan alanı. Bayan erkek WC sıcak su duş tuvaletimiz sağ tarafta. Evet. Yeme içme hizmeti yok sanırım. Öyle kahvaltıydı Evet. vesaire. Zaten karavanla geldikleri için herkes Değil mi? kendisi yapıyor. Günübirlik geldikleri için de genelde mangal Getiriyorlar. yapıyorlar. Dışarıdan çok güzel görünüyordu. Küçük parsellerdir. Sağdan taraf. aşağısı da 100 metrekare olan büyük parsellerim. Yıllık verdiğim parseller. Ha, yıllık. Günübirlik burada 4, şurada da ilk 3 parselim var. Anladım. Onun haricinde günübirlik yıllıkları vermiyorum. Evet, bu taraf yıllık ve uzun vadeli konaklamalar için. Bu taraf ve hemen buradakiler günlük gelenler için. Birazdan şöyle dolaşırız sizinle. Hani fiyatları detaylı bir bilgisini alalım hanımefendiden, Aslı Hanım'dan. Kolay gelsin. Aşağı doğru. Şöyle geniş bir alana yayılmış burası. Ben Şile'de böyle bu kadar detaylı bir karavan özellikle alanı olacağını hiç düşünmemiştim. Burası güzelmiş ya bu arada. Aynı zamanda zaten imalatçıyız. Karavan imalatçı. Karavan imalatı yapıyorsunuz Evet, aynı Marmara zamanda. Karavan. Zaten birçok kişi bizi tanır aslında. Marmara Karavan mı? Marmara Karavan. Tamam, onun da bilgisini verelim. Reklam değildir bu arada arkadaşlar. Bakın şöyle yanlı, sağlı sollu, çok da özel alana müdahale etmeden Şu an zaten kimse yok. Herkes hafta içi olduğu için çalışıyor. çalışıyor. Evet, hafta sonu genelde yoğunluk olarak hafta sonu geliyorlar. Ama Bu onlar karavanı kalıyor burada ama yani. Karavanları bir sene kalıyor burada. Evet. Parsel parselde ayırmışsınız. Evet. Çok güzel. 100 metrekare olarak böyle. Fiyatları Şimdi fiyatları söylüyorum. Tamam. Aylık 42.000 TL. aylık 42. 3 aylık 75.000 TL. Zaman uzadıkça fiyat Bayağı düşüyor o zaman. Neredeyse yarı fiyatına düşüyor. Çok güzel. Evet. Yıllık da 180.000 TL şu an için güncel fiyatlar. Yıllık 180 bin. Büyük parseller. Evet. Zaten çok fazla parselim kalmadı. 4 tane falan kaldı. Dolusunuz da yani. Sanırım Şile'de başka bir karavan kamp alanı bu kadar büyük yok. Şile'de yok. Yok Şile sınırları içinde Evet, tabii evet, tabii. var. Yani bu böyle devam ediyor daha buraya. Ne kadar güzelmiş. Yani yeşillik alanın bol olması, böyle karavanların hani yeşillikler arkasında kalması çok güzel görünmüş. Farklı bir aurası var. Dokunmadık hiç. Yok dokunmayın ya vallahi. Aslanım, burayı bizi diğerlerinden ayıran önemli farklılıklar, özellikler var diyebileceğiniz böyle detaylar var mı? Ben bunu genelde her yere soruyorum. Var aslında. Biz şöyle testi aile haricinde almıyoruz. Normalde hani 2 erkek geliyor, 2 kadın geliyor. Evet. Biz o şekilde almıyoruz. Evet. Sadece aile alıyoruz. Güvenlik kameralarımız var her yerde, testin her yerinde. Güvenlik arkadaşımız 7/24 burada kalıyor. Evet. Teste girişler anahtarlı sistemli. Ha, öyle mi? Anahtar veriyoruz. Evet, anahtar haricinde giriş çıkış yapılmıyor yani. Yani denize zaten yakınız. Çadır almıyoruz. Evet, Sadece tabii, karavan karavan. alıyoruz. Buraya gelecek karavan muhakkak sizi arasın ama değil mi? Yani Zaten telefon. rezervasyonu çalışıyoruz. Heh. Rezervasyon olmadan almıyoruz. Yani hafta içi sakinlikte evet. Ama hafta sonu genelde çok yoğun ve dolu Evet. olduğu için Evet. yıllık parselleri de günlük almadığımız için teste araç girişi yapmıyoruz. Yani çekim karavanını bırakıyor. Bıraktıktan sonra aracı otoparka alıyor. Araç giriş çıkış olmuyor ki çocuklar özgürce oynayabilsin. Evet. Hani bir eski Kalabalık. mahalle kültürü. Anladım. Çocuklar çünkü İstanbul içinde hani bir sokağa çıkamıyorlar. Doğal olarak burada özgür olsun istiyoruz onlar. Çok doğru düşünmüşsünüz. Zaten etraf tertemiz bu arada. Oldukça her yerde çöp bidonu falan da var. Ya buzdolapları, Evet, dolaplar orada vesaire. kullanımlar var. Evet, burası. Çocuklar için de böyle bir park alanı yapmışsınız. Evet, tuvaletler ve duşlar var. Evet arkadaşlar, Fuşa Beach'e geldim. Hemen Şile merkeze daha yakın. Hatta karşısında şöyle bir güzel mini bir market var. Her zamanki yer isimli. Burada böyle balık ekmek yapıyorlar. Çok güzel bir çardak bahçe alanı var. Hemen şöyle fiyatları göstereyim size. Bakın biraz silinmiş ama kahvaltı tabağı 350 diyor. Menemen 200 diyor. Gözleme de aynı şekilde.
Şöyle fiyatları. Hatta aynı zamanda bir de mini marketi var burada. Böyle su ürünleriyle ilgili ürünleri de bulabilirsiniz. Hemen karşıda Fuşa Beach. Ben şimdi Fuşa Beach'e doğru gireceğim, bakalım. Davet edilirsem içeride güzel bir çekim yaparız. Evet, ileri doğru gidelim. Burayı da ayırmışlar ama açık, ama başka bir bölüm sanırım. Evet, bakalım Fuşa Beach'ten de onayımızı alabilirsek içeri girelim. Yani içeride bakın, giriş ve şezlong ücreti 600 olarak zaten direkt buraya yazmışlar. Yani şezlong için ayrıca ücret ödemiyorsunuz. Bira fiyatı çoğu yere göre uygun. Su fiyatı hemen hemen aynı. Meşrubat, tost ve diğer yiyeceklerin fiyatını da hemen buraya yazmışlar. Böyle bir giriş bizi karşılıyor. Şöyle içeri doğru ben yavaş yavaş akacağım şimdi. İçeride bakın arkadaşlar, şöyle bir bölüm. İleride denize karşı. Bu bölge biraz daha kalabalık oluyor sanırım. Maksimum 20 dakika çekim yapıp çıkacağım. Tamam, teşekkür ederim. Burada tanıtmamız gereken herhangi bir şey yok. Burada hemen içeride girişte soğuk içecekler karşılıyor bizi. Kişi başı 600 lira herhalde, değil mi? Evet, kişi başı 600 lira, içine şezlong, şemsiye, WC, duş, kabin dahil. Dahil. Peki 0-6 yaş ya da sonrası gibi 0-10 yaş ücretsiz. yani 10 yaşa kadar ücretsiz, 10 yaştan sonra tam ücret alıyorsunuz Evet. ama, değil mi? Hafta sonu fiyatı da aynı mı? Evet, hafta içi, hafta sonu fiyatımız Hiç aynı. değişmiyor. Konaklama alanı yok sanırım. Sadece günlük plaj girişi var. Damsız almıyoruz. Almıyorsunuz. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu? Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyorsunuz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, burayla ilgili bilgileri de aldım. Şimdi böyle denize doğru bir yürümek istiyorum. Burada hemen bir DJ kabini var. Bakın, oldukça geniş bir alan bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine şezlong bakımından yoğun. Şile'deki kumsal çok uzun olduğu için böyle kısa kısa belli aralıklara işletmeler koymuşlar. Ama işletmelerin olduğu yerlerde tertemiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben şöyle şu tarafa doğru gidiyorum. Yan taraf da Fuşa'ya ait. Farklı bölümleri var. Böyle ayırmışlar. Burada bir can kurtaran alanı var arkadaşlar. Şöyle burası diğer yerlere göre biraz daha kalabalık. Neden bu taraf daha kalabalık tabii onu bilmiyorum ama muhtemelen denizin yapısından dolayı olabilir. Çünkü hemen derinleşmiyor. Bakın, olabildiğince uzaklara bakmaya çalışın. Ne kadar ileri gitse de vatandaş, su seviyesi oldukça sığ. Sanırım biraz daha güvenlik nedeniyle çocuklu aileler burayı tercih etmişler. Deniz çok temiz bu arada. Bakın, çok ince kumluk bir yapısı olduğu için hemen kumlanıyor ama su pırıl pırıl, tertemiz. Şöyle göstereyim size. Çok böyle sahil kenarından yürümeyeceğim çünkü kalabalık, aile çok, elimde kamera. O kadar da insanların içinden yürümeyelim ya. Yine çok güzel ahşam platformlarla desteklemişler burayı ve şöyle yan yana da böyle küçük gölge localar yapmışlar. Bakın, biraz daha arkada farklı şezlonglarla burayı biraz daha kalabalıktan uzak, güneşlenmek isteyenler için yapmışlar muhtemelen. Arkadaşlar, Fuşa Beach'te işletme müdürü Erdoğan Bey ile karşılaştım. Erdoğan Bey, ilk sorum şey olacak aslında. Erdoğan Bey, buraya ilk defa geldim ben. İlk defa gelen misafirlerinize önce burayla ilgili ne anlatıyorsunuz? Bizim denizimiz biraz daha sığ olduğu için aslında daha çok böyle çocuklu aileler. Hikaya kadar bir dalga kırandan dolayı çok tercih ediliyor. Yani hafta içi arası bile ön taraflar sağ sol, yani bir de farklı bütün bir plajız açıkçası. Evet. Kıyılarımız ve sağımız solumuz. O yüzden yani bunu ön planda tutarak gelmelerini söylüyoruz. İlk gelenler çünkü yoğunluktan dolayı bazen tedirgin oluyorlar. Hani özel beach gibisiniz diyorlar. Ön tarafı bırakmak zorunda kalıyoruz. Kendi sınırlarımız tabii ki belirli. Ya şey mi mesela, Özel. yani buraya kendi sandalyesiyle masasıyla gelen misafiri ücret almadan içeri sokuyor musunuz? Bunu mu demek Biz istiyorsunuz? zaten bizden giriş yapmıyorlar. Sağdan soldan gördüğünüz gibi. Açık her yer. Aynen. Evet. Yani Giriş yapıyor. zaten şeyde birçok kıyı bu şekilde yani. Burası biraz daha sığ ve çocukların daha çok tercih ettiği olduğu için Evet. ön tarafta maalesef gördüğünüz gibi yani görüntü alabiliyor musunuz bilmiyorum şu an ama Yani böyle çok uzağa gitse de deniz boyu böyle diz seviyesinin biraz üstüne tabii çıkıyor dubalara sadece. kadar yani emniyet bariyerlerine kadar zaten hemen hemen yani cumartesi pazar yani gelecek misafirler yoğunluktan eğer Evet. kaçırmak istiyorlarsa hafta işlerini tercih etmek Evet. gerekiyor ama onun dışında cumartesi pazar yoğun olur. Deniz ortak kullanım alanı olduğu için Evet. bileklik takıyoruz. Kabin kullanımı olsun, duş kullanımı olsun falan dışarıdan misafir almıyoruz. Şu ön tarafta gördüğüm bölümdekilerin çoğu dışarıdan gelen. Evet dışarıdan misafirimiz halk.
Halk Yani, değil mi? yani biz de işte o şekilde. Yani kendi sınırlarımızı belirliyoruz tabii ama çok bir şeyde kapatamıyoruz. Şimdi halka da hak veriyorum, size de hak veriyorum. Ben şöyle bir düşünce var bende çünkü. Şimdi burası bir işletme olmasa burada, tamamen halka bir açık bir yer olsa burası şimdi çöpten geçilmezdi. Pazar akşamı burayı bir görür. Yani toplamaya geliyor ki tabii ki de yani arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yetişemiyorlar. İşte O kadar yoğunluk oluyor ki 10 sefer attıklarını biliyorum ben bunu. mıntıka temizliği değil mi? Aynen öyle. Yani gece saat 11, 1, 2 Sadece temizlik sürüyor. sadece temizliği sürüyor. Yani çünkü bir de sağda mesela konteynerli şeyler var. Ön tarafta orada var. Evet. Onlar neredeyse yarısı boş oluyor. Kimse gidip atmıyor değil mi? Aynen. Çünkü üşeniyorlar yanlarına taşımaya. Ya biraz işte bunları konuşmaya cesaret olacak birileri arıyorum ben. Yani o konuda daha gelen yani misafirler daha dikkatli olursa tabii ki. Sonuçta Evet. burası hepimizin yani. hepimizin bir daha geleceğiz, bir Ortak daha kullanacağız. kullanacağız. Aynen öyle. 2 can kurtaranımız var. Evet. Yani gün boyu hizmetteler zaten. Zaten mesai saatleri de ipte bitiyor. Sağlık personeliniz var zaten. Tabii. Yani zaten ambulans bölgesi de var hemen yan tarafımızda. Aslında ana genel can kurtaran merkezi bağımsız işletmeden hariç orada. Su organizasyonları yapılıyor mu burada böyle su sporları Şöyle vesaire? Karadeniz bölgesi kıyısında bu tarz sporlar şu anlık yasak diye biliyorum. Yanlış bilgi aktarımı yapmayayım. Yani temennimiz iyi bir sezon geçirmek herkes Evet. için. Yani hem bizim hem gelen misafirimizin buradan keyifli ayrılması. Evet. Biz de ona göre hizmetlerimizi ve şartlarımızı değerlendirip onların taleplerine ilerliyoruz. İnşallah kazası beyazsız bir sezonda bitireceğiz. Zaten şurada bir ayımız kaldı. Yani evet 1-1,5 ay. Yani. Takipçiler genelde soruyor Erdoğan Bey. Yani 500 lira 600 lira bir plaja giriş çok diyorlar. Sizin için söylemiyorum. Evet. Her yerde ortalama 500 mil en az. Doğru. Yani. Bu politikanın sebebi nedir? Personel sayımız, Hı. yani giderlerimiz, verdiğimiz hizmetler, yani misafirler burada aldığı hizmetlerin karşılığı gibi düşünüyorum. Temiz Yoksa yerde ben zaten oturuyor mesela. yerli misafirlerimize ve hafta içi yardımcı oluyoruz insanlara. Bizim hafta sonu daha çok böyle esneklik sağlayamamız durumları. Çok kalabalıklar. Kalabalık Çünkü oluyor. onun da nedeni şöyle, yani ortak kullanım alanları sadece kendilerine ait, herhangi bir dışarıdan misafir almıyoruz. Dediğim gibi yani artık ekonomi şartları o kadar şey ki günümüzde tutuyoruz aslında bu Evet. şartları. Evet. Ama yine hafta içi böyle bir esneklik, kalabalık aile gelir, bir şey olur, biraz indirim yaparsınız onda yani. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz zaten. Hafta içi zaten esneyebildiğimiz kadar esniyoruz açıkçası. Değil mi? Tabii. Bize gelen hiçbir misafirimiz bu zamana kadar geri çevirmedik. Çok teşekkür ederim Erdoğan Bey. Vakit ayırdınız. Değerlendirebileceğiniz çok temiz, güzel görünen bir yer burası. Bakalım bir sonraki yer neresi? Görüşürüz. Şile merkezden uzaklaştım arkadaşlar. Şile'nin Akçakese isimli bir mahallesi var. Burası sahiliyle meşhur bir mahalle. Şile'ye gelip de burayı size tanıtmamak olmazdı. Şöyle Akçakese köyüne geldim. Bungalov Beach'in içinden halk plajı girişi yapabiliyorsunuz hemen buraya. Yani şu sınırları takip ediyorsunuz. Ben orayla ilgili bir çekim yapmayacağım için şöyle halk plajına doğru gidiyorum. Bakın arkadaşlar, burasını aktarmazsam size olmaz. Burada çok güzel konaklayabileceğiniz oteller, bungalov, pansiyonlar, kamp alanları da mevcut. Burası doğası açısından da oldukça güzel bir yer. Derli toplu, temiz. Ama tabii Karadeniz'in biraz daha doğusuna doğru gittiğimiz için 20 dakikada da olsa deniz hemen daha da böyle Karadenizvari bir hal alıyor. Dalgalı, rüzgarlı ama pırıl pırıl bir deniz. Buraya çadırlar kurulmuş ama bunlar günübirlik kurulan çadırlar. Şu manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet, burada bir sürü kayalık alan var. İsteyen gelip buraya ücretsiz bir şekilde çadırını, sandalyesini, masasını, şezlongunu koyabilir ve faydalanabilir. Bakın şöyle yürümek istiyorum sizin için ileriye doğru. Ben de çok beğendim. Akçakese köyüne ilk defa geldim ben de. Uzunkum'daki halk plajındaki hanımefendi sağ olsun önerdiği için geldim. Çok methetti. Önerdiği kadar da varmış gerçekten. Böyle kayalık alanların içinde. Şöyle bakın. Koy koy oluşan yerler var böyle. Çok güzelmiş. Bugün sizler için Şile'ye gelmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bakalım haftaya nerede olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere haftaya.